Cümleten selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz ayakkabı tarzı çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde böyle mor ve krem tonlarında 2 adet patiklik ip kullandım. İplerimi hemen kenara alıyorum. Böyle kısa iki şiş ile patiğimi yaptım hanımlar. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim size. İşte modelimiz bu şekilde. İki şiş ile yapmış olduğum ayakkabı tarzı çok güzel patiğim. Gerçekten çok güzel oldu hanımlar. Önüne kurmuş olduğum bu desenim de gerçekten patiğime çok yakıştı. Çok şık. Herkesin kolayca yapabileceği güzel bir model oldu. 5 şiş patiği de andırıyor. Patiğimin hiçbir yerinde gördüğünüz gibi bakın dikişimiz yok. Patiğimizin topuk kısmı da yine aynı şekilde dikişsiz. Yapılışı kolay, görüntüsü gayet güzel bir patik oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize sevgili hanımlar bilek tarafından başlıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. İpimin ucunda minik bir ip bıraktım. Şu bilek bölümünden, bu bölümden başlıyoruz hanımlar. Öncelikle buraya 20 adet ilmeğimi atıyorum. 1 şu ikinci ilmeğim, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şu 18. 19 ve 20. 20 adet ilmeğimi attım. Hemen bu ipimin ucunu da şöyle kendine bağlayacağım. Şuraya. Şimdi hanımlar geri döndük. Geri döndüğümüzde örgümüzün arka yüzündeyiz hanımlar. Bakın ilmeklerimiz ters görünüyor burada. Bu bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Bir düz bir ters lastik uygulaması. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ilmeklerimi örmeye başlayacağım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Lastik uygulaması hanımlar. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde arka yüzde örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sonuncu ilmeğim ters denk geldi. Ters örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Patiğimin bu defa ön yüzündeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipim eğer sol taraftaysa ön yüzdeyim demektir. Ön yüzde bu lastiğimizi şöyle yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi bakın yine ters olarak öreceğim. Düz ilmeklerimi örmeden sağ işimi alacağım. Şu tarz lastik yaptık hanımlar. Bu şekilde. Selanik lastik de deniyor buna. Yine bakın bir ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Patiğimin ön yüzünde yapacağım işlem bu. Tersimi ters örüyorum. Düzümü örmeden alıyorum. Ters ilmeğim ters. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Sizler dilerseniz yine ön yüzde ve arka yüzde bir düz bir ters örmeye de devam edebilirsiniz. Dilediğiniz lastik uygulamasını yapabilirsiniz. Hatta bu bölümde haroşa lastik bile yapabilirsiniz hanımlar. Düzümü düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim ters denk geldi. Ters örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar geldik. Arka yüzde ilmeklerimizi bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. İlmeklerimin hepsini gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak, ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde ters ilmekleri örüyoruz. Düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Tekrar bakın geri geldik. Ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek tersim ters. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters. Düzümü örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bu şekilde. Lastiğimizi, bilek bölümündeki lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz.
Böyle bakın, ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Bu lastik hanımlar arka yüzde pek bir güzel görünmüyor. Yani doğruya doğru, ama ön yüzdeki görünüşüm çok güzel. Zaten bize de ön yüzü lazım. O yüzden böyle yaptım ben bu lastiğimi. Sevdiğim için arka yüzde ilmeklerin hepsini gördüğüm gibi ördüm. Tekrardan hanımlar bakın, ön yüzdeyiz. Burada 3 diş 3 ilmek lastiğimiz oluştu. Şöyle düz ilmekleri sayıyoruz hanımlar, bakın. 1 2 3. Bu şekilde 3 tane lastiğimiz oluştu. Şimdi ön yüzdeyiz. Burada 4 tane olması gerekiyor. Ön yüzde yine ters ilmekleri ters örelim. Düz ilmekleri örmeden alalım. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi örüp gelelim hanımlar. Böyle ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Sonra da modelimizle birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Buraya bakın, 1 2 3 4 tane düz ilmeğim var. Bu şekilde 4 sıra örmüş olduk. Ve 4 sıra derken 4 tane düz ilmek görünüyor lastik bölümünde. Şimdi bu renkli mor ipimi elime alacağım. Morun bir farklı tonu, gayet güzel bir tonu varmış. Ama ipimin markasını falan bilmiyorum. Şimdi soran olursa da böyle yarım kalmış hanımlar, bu ipim yarım bir ipti. Böyle bir model yaparak değerlendirdim. Şöyle bakın, bu ipime geçiyorum. İlk ilmeğimi mor ile ördüm hanımlar. Bir ilmek mor. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi ördüm. Hemen ardından mor ipimin ucunu burada krem ipime bağlayacağım. Patiğim sökülmesin diye buraya 2 tane bir düğüm attım. Hanımlar, modelimiz 2 ilmek üzerinde kurulacak. Bir tane kenar ilmeği ördük. Şimdi önde 2 tane krem ilmeğim var. 1 2. İkinci krem ilmek ile bakın üçüncünün arasından şu 2 tane ilmek tam aradan girerek şöyle şişime takıyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım mor ipim ile. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ve bu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi burada 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıktı gibi oldu. İlmek sayısı arttı gibi oldu. Fakat öyle olmayacak. Arka yüzde bu ilmekleri geri toplayacağız. Yeniden 2 ilmek üzerine model kuracağız. Bakın önde 1-2 tane ilmeğim var. Şu ikinci ilmeğin aradan şişimle giriyorum. Buradan şöyle mor ipimle bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Gördüğünüz gibi yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış olduk. Pardon, 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Yeniden bakın, öndeki ikinci ilmeğimin aradan giriyorum. Uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmek üzerinden işlem yapacağım. Bakın, ikinci ilmeğin aradan şöyle giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar öndeki ikinci ilmeğimin aradan girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Yine öndeki bu 2 ilmeğin aradan giriyorum. Buradan uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi doluyorum ve öndeki 2 krem ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım ve bu 2 tane krem ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hanımlar, modelimizin ilk sırası bu. Modelimizin birinci sırası. Tekrar öndeki 2 ilmeğimin arasından giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Son modelimi yapacağım. Bakın, öndeki bu ikinci ilmeğin aradan şöyle giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Son bir kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde olduğum için. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. İlk sıramız böyleydi. Şimdi geri dönüyoruz. Modelimizde arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde de yapacağımız işlem şöyle. Yine bakın, kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön yüze doğru götürüyorum. Karşıda hanımlar ipim. Şimdi tam ortadaki ilmeğimiz vardı. Bakın, ortanca ilmeğimiz. Hemen bu ilmeği şu ilk ilmeğin önünden getirerek şöyle öne doğru alıyorum. Bakın, ortadaki ilmeği öne doğru aldım. Sonra ipimi kendime doğru alıyorum ve bu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar ilmek sayımız 2'ye düşüyor bu bölümde. Yeniden bakın, üçlü ilmeğimiz var burada. Bu ortadaki ilmeği alıyorum. Şu önündeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlk şişimle aldım. Sonra sağdaki şişimle aldım. Sonra ipimi kendime doğru alıyorum. Bu öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Tekrar ipi karşıya doğru aldım. Bu ortadaki ilmeği alıyorum. Bakın, önündeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Böyle. Sonra ipimi kendime doğru alıyorum.
Bu 2 ilmeğimi tersten, öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Tekrardan ipim yine ön yüzde, karşı tarafta yani. Bu ortadaki ilmeğim üçlü gruplar halinde ilmeklerimiz var gördüğünüz gibi. Ortadaki ilmeğimi şöyle alıyorum. Önündeki ilmeğin üstünden geçirdim. Sonra ipimi kendime doğru alıyorum ve bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek, tersten keserek örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da böyle. Tekrar bakın, ipim ön yüzde. Ortadaki ilmeği şöyle örmeden sağ şişime aldım. Önündeki bir ilmeğin üzerinden atlatarak sağ şişime aldım. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar modelimizi bu şekilde yapacağız. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi şöyle ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğin üzerinden atlatarak sağ şişime alıyorum. Sonra ipimi kendime doğru alıp öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Sonuncu modelimi de aynı şekilde yapacağım hanımlar. Bu şekilde. Son bir ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son bir ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da burada böylece tamamladık hanımlar. İkinci sıramız da böyleydi. Modelimizde geldik üçüncü sıramıza. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Üçüncü sıramda ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Ön yüzdeyim. Üçüncü sıramızda işlem bu. İlmeklerin hepsini ön yüzde düz örüyoruz. Sonuncu ilmeğim kaldı. Onu da yine düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Bakın hanımlar, şeklimiz böyle kendini birazcık göstermeye başladı. Şimdi arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sıramızda da hanımlar ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Hanımlar, modelimizin ilk sırasında model kurulumu yapıyoruz. İkinci sırada da model kurulumu var. Üçüncü sırada ön yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Dördüncü sırada da ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Modelimizin hepi topu bu kadar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Tekrardan ön yüzdeyim. İlk modelimizi bitirdik hanımlar, bakın. Mor ile olan modelimizi bitirdik. Şimdi aynı modeli krem ipimiz ile kuracağız. Tekrardan şöyle krem ipimi elime alıyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi krem ipimle devam ettireceğim. Yani kenardaki bir ilmeğimi kenar ilmeğimi krem ile düz örüyorum. Mor ipim bekleyecek artık hanımlar. Kremime geçtim. Önde 2 ilmeğim var. İkinci ilmeğin aradan şöyle giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bakın yine 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Modelimizin birinci sırası. Öndeki 2 ilmeğim var. İkinci ilmeğimin aradan girerek krem ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Böyle. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz hanımlar. Sadece renk değişikliği yapmış olduk burada. Model aynı kuruluyor. Her 4 sırada bir model bitiminde renkleri değiştiriyoruz. Şöyle. Hemen ikinci ilmeğin aradan tekrar girerek devam ediyorum hanımlar modelime. Gördüğünüz gibi aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Modelimizin ilk sırası. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum, kenar ilmeğimi. Bakın hanımlar, krem ipimizle ilk sıramızı tamamladık. Arka yüzdeyiz. Şimdi modelimizde ikinci sırayı yapacağız. Kenar ilmeğimi öncelikle örmeden alıyorum. İpimi hemen ön yüze karşı tarafa doğru aldım. Ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden şöyle atlatarak sağ şişime alıyorum. Ardından ipimi kendime doğru alıp öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi ipim yine karşıda. Ortadaki ilmeğimi şöyle ilk ilmeğin üzerinden atlatarak sağ şişime alıyorum. İpimi kendime doğru alıp öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrardan ilmeklerimiz 2'ye düşüyor burada. Yine ortadaki ilmeğimi örmeden şöyle
İlk ilmeğin üzerinden atlatıp sağ şişime aldım. İpimi kendime doğru alıp öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da sevgili hanımlar böylece tamamlayacağız. Bakın ipimi yine kendime doğru aldım. Öndeki 2 ilmeği kestim. İpi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpim şimdi karşı tarafta. Ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğin üzerinden atlatıp sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. İkinci sıramızı böyle tamamlayacağız. Gayet kolay, şık bir model. Patiğe de çok yakıştı. Sizler dilerseniz rengarenk yapabilirsiniz yani bu modelli bölümü. Hem artık iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonra bir ilmeğim kaldı, kenar ilmeğim. Onu da ters olarak örüp sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi krem ile ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. Şimdi modelimizde 3. sıradayız. 3. sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Model böyle ördükçe kendini daha çok gösteriyor. Normal bebek örgülerinde falan da kullanabileceğiniz bir model. Anne yeleklerinde olsun. Bebek örgülerinde olsun. Aklıma geldi, bir örgü kanalı mı açsam, ne yapsam? Böyle şeyler örerken aklıma da geliyor, acaba böyle model anlatımı falan mı yapsam diye. Evet hanımlar, ön yüzde ilmeklerimin hepsini düz ördüm, tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın sırasıyla hepsini ters olarak örüyorum. İkinci modelimizi de böylece tamamladık hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yeniden ip geçişi yapıp aynı modeli tekrar edip kuracağız hanımlar. Mesela ilk 2 modeli nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğimizi ördükten sonra hemen öndeki 2 ilmeğin arasından girip bir ilmek çıkartmıştık. İpimizi şişimize dolayıp öndeki 2 ilmeği kesmiştik. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Arka yüzeyin ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Her 4 sırada bir bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu modelden kurdum. 7. modelim bittikten sonra da hanımlar burun bölümüne geçtim. Zaten 7. modelim de yine mor ipimle bitti. Ardından krem ipime geçince zaten model kurulumu yapmadım. Burun bölümüne geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümüne bu şekilde 7 tane modelimizi yapalım, gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin burnuna başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin bu üst bölümünü tamamladım ve geldim. 7 tane modelimi kurdum. Sonuncu modelimi mor ile yaptım. Şimdi hanımlar, modelimizi yapmayacağız artık. Krem ipime geçiş yapıyorum. İlmeklerimi krem ipimle sıra sonuna kadar düz öreceğim. Şöyle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından hanımlar mor ipimi artık kullanmayacağım için şöyle kesiyorum. Ve mor ipimin ucunu da şöyle bir alayım onun. Krem ipimi burada bağlayacağım. Patiğimi sonradan sökülüp açılmasın diye. Şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ile düz olarak örüyorum. 20 ilmeğimin hepsini ön yüzde düz örüyorum. Şöyle morun ucunu da gizleyerek götürdüm. Gördüğünüz üzere artık krem ipimle örüyorum. Ön yüzde ördüm. Arka yüzdeyim. Şimdi de arka yüzde ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde 1, arka yüzde 2 olmak üzere 2 sıra böyle ördük. Tekrar ön yüzde kesmelerimize başlayacağız hanımlar. Burun kesmelerimize. Böyle devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Yine sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi patiğimin ön yüzündeyim. Hanımlar, burun bölümünde kesmelerimizi yapacağız. Şimdi öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra şu öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Kesim yerlerimiz bu şekilde düzgün, güzel düşsün diye sağa doğru kesim yapacağım. Bu şekilde içeriden girerek de kesim yapılabilir. Fakat ben böyle zorlandığım için sağa doğru kesimlerimi şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Ben sağa doğru kesimlerimi böyle kolay yapabiliyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Sağ taraftan kesimimizi yaptık hanımlar. Şimdi şişimde son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da kesimimi yapacağım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar bu aşamada. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Burada da sola doğru kesim yapacağım. Yani ilmeklerin ikisini birlikte keserek öreceğim.
Böyle. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Sağdan ve soldan birer tane kesimimizi yaptık. Şişimizde 18 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar, arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Burun kesme işlemlerini sadece ön yüzde yapıyoruz. Ön yüzde ilk ilmeği ördükten hemen sonra öndeki iki ilmeği sağa doğru kesim yapıyoruz. Ardından son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öndeki iki ilmeği de sola doğru kesim yapıyoruz hanımlar. Böyle yapacağız burun kesimini. Tekrardan ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine öndeki iki ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın, ikisini yer değiştirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 3 ilmek kalana kadar. Bakın, burada son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kalan bir ilmeğim de düz. 16 ilmeğim kaldı şişimde. 2 ilmeğim daha gitti çünkü. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kesme işlemi arka yüzde yapmıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın, sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğini aldım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Son 2 ilmeğim, son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da kesimimi yapacağım. Her iki kenardan da kesimler yapıyoruz hanımlar ön yüzde. Bakın, yine son 2 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Şişimde 14 ilmeğim kaldı şu anda. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Yeniden geri dönüyorum. Kesme işlemine devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Yerlerini değiştirdim. Kesimimi yapıyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Son 3 ilmek kalana kadar. Bakın, burada son 3 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şu anda şişimde 12 ilmeğim kaldı. 10 ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Bir kere daha kesim yapacağız yani. Arka yüzde yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Son kez kesimimizi yapacağız. Bu kesimden sonra 10 ilmeğimiz kalacak patik burnumuzda. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da son kez kesimimi yapacağım. Bakın, bu 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Yani ikisini birlikte örüyorum. Son bir ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar, burun kısmında sadece 10 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Hanımlar, şimdi patiğimizin burnundan itibaren tabanına geçeceğiz. Yani model üzerinde göstereyim, bu bölümü yapacağız. Bu bölümü yaparken de kesimler yapmıştık. Şimdi kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmek sayılarımız da böylece artacak. Bakın hanımlar, ilk kenar ilmek yerim burası. Şurası. Hemen ilmeğin iki kanadına birden şu şekilde giriyorum. Şuraya. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Bakın, hemen yanındaki kenar ilmek yerine. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi şişimde 10 adet ilmeğim vardı. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimizi sağdan çıkartıyoruz hanımlar. Sağdaki kenar ilmek yerinden. İkinciyi de soldaki kenar ilmek yerinden çıkartıyoruz. 10 ilmeğim vardı. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. 11 ilmeğim oldu. Şimdi sol taraftan da bir ilmek çıkartacağım. 12 ilmeğim olacak. Bakın. Hemen yanındaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlk böyle kenardan aldığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulamasına devam edeceğiz. Bu şekilde ilmek sayılarımız artacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Bakın, hiç sıra atlamadan sıradaki kenar ilmek yerim belli zaten burası. Bu ilmeğin iki kanadına birden şişimde giriyorum. Buradan bir adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi şişimdeki 12 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 oldu. Bir de sol taraftan çıkartacağım. 14 olacak.
Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Sıradaki kenar ilmeklerin bakın yeri belli hanımlar, burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Bakın patiğimizin burnu bu şekilde oluşuyor. 5 diş patik burnundan hiçbir farkı yok. Ve dikişsiz devam edeceğiz böyle. Geri döndüm, yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim burası. Hemen ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Sonrasında diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Soldaki kenar ilmeklerinden de ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde bakın patiğimizin burun kısmı böyle oluşmaya başladı. Tekrardan geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 16 adet ilmeğimiz oldu. İlmek sayılarımız da bu şekilde artıyor. Hanımlar şimdi bu şekilde tekrar devam edelim yine. Videoyu da kesmek istemiyorum. İyi anlaşılır olsun diye. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Oradan ilmek çıkarttım ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine düz olarak öreceğim. Böylece bu sıramızda da sol taraftan da ilmek çıkartacağım. 18 ilmeğimiz olacak. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine hemen buraya giriyorum. Böyle ilmeğimi çıkarttım. 18 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde 18 adet ilmeğimin hepsini ters olarak örüyorum. Örmesi gayet zevkli, gayet kolay bir patik hanımlar. Oturun hemen örün, bir günde örün giyin, yani öyle bir model. Hiç zorlanacağınız bir örnek değil. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrardan bakın son krem kenar ilmek yerlerimiz kaldı. Hemen bunun kenarına giriyorum. Bir adet ilmeğimi buradan sağ taraftan çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi 18 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 19 oldu. Şimdi bir ilmek de sol taraftan çıkartacağım. Şişimde 20 adet ilmeğim olacak. Her seferinde ilmeklerimiz bu şekilde ikişer ikişer artacak hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hemen buradan da girip ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece burada 20 adet ilmeğimiz oldu. Devam edeceğiz hanımlar. Yine habire böyle ilmek sayılarımız artacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz yine. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi yine renkli bölümlere geldik. Burada da kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz hanımlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şu: patiğimizin ön bölümünü, üst bölümünü örerken ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat buralarda ip geçişinden dolayı ilk ilmeklerimi örmek durumunda kaldım. Biz o nedenle bu sol tarafa baz alacağız. Bakın 2 tane pembe mor kenar ilmeklerim var. 2 tane krem, 2 mor, 2 krem, böyle devam ediyor. Sol taraftan da yine aynı şekilde patiğimizin tabanının düzgün bir şekilde, simetrik bir şekilde ilerlemesi için bu sağ taraftan da 2 tane mor kenar ilmeklerinden 2 ilmek çıkaracağım. Kremden 2 tane, karşıdan da yine 2'şer tane çıkacak. Yani karşılıklı olarak devam ettireceğiz bunu. Hemen buradan bir tane mor kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın bir adet ilmek çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu tarafta 2 tane mor kenar ilmek yerinden çıkarttıysak karşıdan da 2 tane olacak. Yani patiğimizin tabanı bu şekilde simetrik bir şekilde örülecek. Yoksa yamuk yumuk olur. Buna dikkat edelim. Dikkat etmemiz gereken tek nokta bu. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Bu defa da bakın karşı tarafta mor kenar ilmek yerinden çıkartmıştım. Buradan da yine mor kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Şu anda şişimde 22 tane ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Hanımlar, buralarda ilmek sayıları her seferinde ikişer ikişer artıyor. Bu nedenle hani şişimizde bir süre sonra ilmekler bayağı böyle sıkışık durumda olacak. Sıkışık durumda ben örebiliyorum. Benim için sorun yok. Fakat ben sıkışık öremiyorum, yapamıyorum derseniz misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi misinalı şiş kullanamıyorsanız, zorlanıyorsanız arkası alt tarafını 3 şişle de örebilirsiniz. Yani şöyle ki, onu da şimdi size hemen göstereceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şu anda 22 ilmeğimiz olmuştu. Artıracağımız ilmekle 24 ilmeğimiz olacak. Bakın ikinci mor kenar ilmek yerine giriyorum buradan. Bir adet ilmek çıkartıyorum.
Sonra bu ilmeklerimin yarısını hanımlar ilk şişimle öreceğim. İlk 12 ilmeğimi ilk şişimle öreceğim. Sayalım. 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12. Bakın yarı yarıya ördüm. Kalan yarısını da başka bir şişle öreceğim. Patiğinizin tabanını bu şekilde de rahat örebilirsiniz. Ya da aynı iki şiş olarak da devam ettirebilirsiniz. İlmekler biraz sıkışık oluyor. Fakat ben sıkışık dediğim gibi örebiliyorum. Öremeyenler için de fikir sunuyorum. Hemen buradan da hanımlar bakın mor kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki sırada da bakın krem yerlere geldik. Krem kenar ilmek, iki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Tekrardan geri dönüyoruz. Böyle böyle devam edecek hanımlar. 24 ilmeğimiz oldu. Bir sonraki sırada 26 ilmek olacak. 28 olacak. İkişer ikişer artacak. Ta ki 50 tane ilmeğimiz olana kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Bakın arka yüzde ters ördüm. Ardından diğer şimdiki ilmeklerimi de ters öreceğim yine. Patiğimizin arkasını bu şekilde öreceğiz. Böyle tamamlayacağız tabanını. Arka bölümü değil burası. Tabanı oluyor şu anda. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Burada krem kenar ilmek yerine geçiyoruz. Hemen buradan şişimi takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden gördüğünüz gibi bakın. Burada ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz hanımlar. Bu sıramızda da 26 adet ilmeğimiz olacak. Sonra hemen diğer yarıdaki ilmeklerimi örüyorum. Diğer şişteki. Böyle devam ediyoruz. Ben buradan da hemen karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da krem kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüzde böyle ilmek çıkarta çıkarta devam ediyoruz hanımlar. Bakın patiğimizin tabanı bu şekilde örülüyor. Hanımlar biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Bakın burada son kenar ilmek yerine kadar. Bakın son burada bakın son bir tane krem kenar ilmek yeri görünüyor. Şişle göstereyim. Şurası. Şurası ve hemen şurasına kadar, buraya kadar devam ettim ben bu modelimde. Ve o zamana kadar da şişimde toplamda 50 adet ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını şişimizde 50 adet ilmek olana kadar bu şekilde örelim ve gelelim. Sonra da arka bölüme birlikte başlayalım. Evet sevgili hanımlar, ben patiğimin taban kısmını ördüm ve geldim. Şişimde de bu şişlerimde toplamda 50 adet ilmeğim oldu bu şekilde. Yani şuraya kadar olan bölümü tamamladık. Şimdi arka bölümünü yapacağız hanımlar. Arka bölümünü yaparken şu patiğimizin şu kenarlarında 6'şer ilmek haroşa yaptım ben. Ben haroşa örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle hanımlar kenarımızdayım. İlk 6 ilmeğim haroşa olduğu için yine düz örüyorum. 4, 5, 6. Bu 6 ilmeği arka yüzde de yine düz öreceğim. Şimdi ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yine ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 6'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Burada ilmeğimi kaçırmışım, hemen topladım geri. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada. Gayet kolay bir patik hanımlar, gördüğünüz üzere. Arka bölümüne geçtik şu anda. Evet, bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sizler dilediğiniz renklerle de kombinleyebilirsiniz. Her rengi gayet yakışacak hoş bir patik. Sevginize göre artık hangi renkleriniz varsa, hangi rengi seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar bakın ilmeklerimin hepsini böyle düz olarak ördüm. Son 6 ilmeğim haroşa olduğu için yine burayı da düz örüyorum. Kenardaki. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenardaki ilk 6 ilmeğim haroşa olacak. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5 ve 6. Kenardan 6 adet ilmeğimi düz ördüm. Bakın hanımlar, buraya bir haroşamız düştü, bir diş. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de bu bölümde ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem bu. 50 ilmek üzerinden işlem yapacağız artık. Ve artık ilmek sayıları artmayacak. 50 ilmek olarak patiğimizin arkası tamamlanacak. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 6'şer ilmek haroşalarımızı haroşa yapacağız. Yine diğer şimdiki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için böyle ters olarak örüyorum. Bu şekilde.
Pardon, şurayı düz örmüşüm, ters örmüşüm. Bakın son 6 ilmeğim haroşaydı hanımlar. Son 6 ilmeğim haroşa olduğu için burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzde düz olarak diğer kenara kadar öreceğiz. Arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde patiğin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arkasını, buradaki haroşa sıralarını sayacak olursak 16 sıra ördüm. Benim ölçülerime göre 16 sıra haroşa tam geldi. Bu şekilde haroşa dişlerini saydığım anda 16 sıra. 16 diş haroşa tam geldi. Hanımlar siz bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki patiğinizi ayağınıza giyin. Patiğinizin arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde yaparsanız şayet çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim, sonra da topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya toplamda 16 sıra haroşamı ördüm. Şimdi bu bölümde hanımlar sol taraftaki şişme, yani buraya topuğumuz için 21 adet ilmeğimi ayırdım. Ve şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, topuk bölümünde kenardaki 6 adet haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 ilmeğimi düz olarak ördüm. 21. ilmeğime gelince öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu ortaya baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Biz hanımlar bu 7 ilmeğimizi her seferinde birer birer keseceğiz. Buradaki ilmeklerimiz bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde olduğum için bu ilk ilmeğimi, kenardaki kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 6 ilmek haroşamız var. Devam ediyorum. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak örüyorum. Şimdi tekrardan geri döndüm. Hanımlar, bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 20 ilmeğimi öreceğim. 21. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın 6 ilmek haroşamı ördüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. ilmeğime geldiğimde de öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda hanımlar burada 6 ilmeğimiz kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu: tekrardan geri döneceğiz bu şekilde. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 20 ilmeği öreceğiz. 21.yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu aradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. Bu sol şişimizde 21 ilmeğimiz vardı. Şimdi sağ şişimizde de 21 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime alıyorum hanımlar. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Sonraki kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim, böyle bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinciden aldığım ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden almış olduğumuz ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Diğerlerini kestim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de yine alıyorum. İkinciyi yine ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Artık şişlerim boşa çıktı. Buraya da şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizi bir gizleyelim hanımlar. Sonra topuğumuza bakalım birlikte.
Şöyle arkadaki ilmek yerlerinden geçirerek ipimizi gizliyoruz. Hatta şuraya bir düğüm gibi atayım, sağlam olsun. Evet. Bakın patiğimizin topuğu böyle oldu. 5 patik topuğundan hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle de patiğimiz böyle. Hanımlar, ben bir de patiğimin kenarına renk katsın diye bu şekilde kenar oyası yaptım. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi yapmak isterseniz de yapılışı zaten çok kolay. Sadece sık iğneden oluşuyor. Hemen nasıl yaptığımı da size göstereyim. Öncelikle yine bu mor ipimi elime alıyorum. Buraya şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Bu topuğumuza ilk kestiğimiz yerden, hani bu bölümden ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle batıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Hanımlar, sadece sık iğne yaptım ben buraya. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmeğin iki kanadına birden sık iğne ile topluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batıp sık iğne ile topluyorum. Çok sıkmayalım hanımlar bu sık iğne olayını. Hani böyle biraz esnek yapalım, gevşek yapalım. Patiğimizin kenarı esnek olsun, ayağımız rahat girsin diye. Bu şekilde dolanarak gideceğiz hanımlar. Tamamen sık iğne yöntemini ben burada kenar oyası olarak kullandım. Bildiğiniz farklı kenar oyaları varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi sade de yapabilirsiniz. Benimki hoşunuza gittiyse benimki gibi de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi hanımlar, bu şekilde buradan itibaren dolanacağız. Sonra ön bölümüne de yine devam edeceğiz sık iğneleri. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak. Sonra bu kenarı da dolaşacağız. İlk başladığımız yere kadar gelip oyamızı bitireceğiz. Şimdi patiğimizin kenarını dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar bu şekilde dolanarak yaptım ve geldim. Hemen buraya artık bir tane zincir çekiyorum. Sıkı bir zincir ve ipimi de yine kesiyorum. Kenar ayağımız da bu kadardı. Hemen bu mor ipimin ucunu da arka kenar ilmek yerlerinden geçirerek şöyle gizleyeyim. Hanımlar, patiğimizin içindeki dışındaki böyle tüm iplerimizi gizleyelim. Böyle çirkin bir görüntü olur yoksa patiğimizin iç tarafında. Bu gizleme işlemini unutmayalım. Bakın, burayı gizledim. Patiğimizin iç tarafına da bakmak istiyorum. İpimiz kalmış şimdi. Gerçi ben örerken gizleyerek gidiyorum ama şurada bir tane ucumuz kalmış. Yine burayı şöyle ilmek aralarından geçirerek şu şekilde gizliyoruz hanımlar. Buna dikkat edelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı bu şekilde tertemiz görünür. Evet, kenar oyamızı yaptık. Şimdi bir de patiğimi manken ayağıma yine giydirip öyle göstermek istiyorum sizlere. Ayaktaki duruş da gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Çok zarif görünüyor. Ben gerçekten çok beğendim hanımlar. Beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimi. Eğer ki beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Destek olmak adına yorumlarınızı da bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz. Evet. Patiğimizi şöyle giydirdim ayağıma. Sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir düzelteyim dedim yandan. Birazcık. Evet. Patiğimiz böyle oldu. Yandan duruşu. Bakın kenarları, topuk bölümü, tabanı. Birlikte baştan sona yapmış olduğumuz modelimiz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.